Görme eşittir öğrenme. Görmeyen çocuk öğrenemez. Kırtasiye alışverişi, okul kıyafet seçimi ve benzeri hazırlıklar kadar göz muayenesini de bu hazırlığın bir parçası olarak görmek lazım sayın anne ve babalar. Bir optisyen olarak bugün sizlerle okula dönüş dönemindeki çocuklar için göz muayenesinin önemini ele alacağız. Evet, okullar açılıyor, herkesi bir telaş aldı ve bu koşuşturmada çocuğunuzun göz kontrolünü unutmamanız gerekiyor. Neden mi? Hazırsanız başlayalım. Öğrenmenin %80'ini göz sağlar ve çocuğunuz net görmüyorsa tahtadaki yazılanları okuyamaz, derse odaklanamaz, baş ağrısı ve göz yorgunluğu gibi belirtiler de cabası, hatta bu okul başarısını da düşürebilir. Ve çocuklar net görmediklerinin çoğu zaman farkında olmaz. Çocuk gördüğü görüntüyü en net görüntü olarak kabul eder. Hatta sadece çocuklar değil, beynimiz daha önce daha net bir görüntü algılamadığı için kendi gördüğü görüntüyü en iyi görüntü olarak kabul eder. Optik mağazalarda en sık yaşanılan şeylerden biri gözlük teslimi yaparken kişilerin "yani nasıl, siz böyle mi görüyorsunuz?" demesi. Yani amiyane tabirle "ben körmüşüm resmen" derler. Yapılan araştırmalara göre her 5 çocuktan biri gözlük takmasını gerektirecek bir görme kusuruna sahip. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurları özellikle okul çağına doğru artış gösterir ve bu kırma kusurlarının erken tespiti göz tembelliği gibi kalıcı görme sorunlarını önler. Çocuklar şikayet etmez, alışır. Tek gözü bozuk olan bir çocuk diğer gözüyle durumu telafi eder. Özellikle sessiz ve ciddi olarak bilinen göz tembelliği çocukluk çağında çok sık görülür ve erken tespit edilirse tamamen düzeltilebilen bir sorundur. Çip görme, bulanıklık ya da kayma çocuk tarafından ifade edilmez. Çünkü fark etmiyor. Çünkü doğduğundan beri öyle görüyor. Yeni bir görüntü deneyimlemedi ki. Bu sebeple istisnasız olarak okula başlamadan önce her çocuğun detaylı bir göz muayenesinden geçmesi çok kritik. Hatta size ilginç bir bilgi vereyim. Almanya, Fransa, Japonya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde okula başlamadan önce göz muayenesi ve görme taraması yasal olarak zorunlu. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı ulusal görme taraması programı var ama okula kayıt için bir ön şart oluşturmuyor. Yani çocuğunuzun okula kaydı için bir göz muayenesi zorunlu değil. Olmalı mı? Kesinlikle evet. Belki bu video farkındalık yaratır ve ülkemizde de benzer bir uygulama gündeme gelir. Mesela işte okula kayıt sırasında ikametgah verirken son 6 ay içinde yapılmış bir göz muayene raporu da istenebilir. Böylece her çocuğun göz sağlığı güvence altına alınmış olur. İddia ediyorum ki uzun vadede bu uygulama eğitimde fark yaratır. Çocuğunuzun görüp görmediğinden ve öğrenmesini engelleyen bir göz sağlığı problemi olup olmadığından emin olun. Çocuğunuzun bir göz sağlığı problemi olduğunu anlayabilmek için ipuçlarını iyi yakalamak gerekiyor. En yaygın belirti çocuğun gözlerini kısarak bakmasıdır. Eğer çocuk ders sırasında tahtayı zor okuyor, uzaktaki nesneleri ayırt edemiyorsa, kitap veya defterine çok yakın mesafeden bakıyorsa, sayfayı parmağıyla takip ediyorsa, sürekli gözlerini kırpıyorsa veya ovuşturuyorsa, başını eğerek bakıyor ya da yandan görmeye çalışıyorsa, parlak ışığa karşı aşırı hassasiyet gösteriyorsa, sürekli gözleri yaşarıyorsa, okuma yazma eylemleri sonrasında baş ağrısından şikayet ediyorsa, kitap okurken veya televizyona bakarken bir gözünü kapatıyorsa bu işaretleri dikkate alın, gözden kaçırmayın, takip edin ve böyle bir durum tespit ettiğinizde doğrudan bir göz hekimine götürün. Bu belirtilerin çıkmasını beklemeyin tabii ki. Çocuğunuzun göz sağlığı iyi görünse bile yıllık rutin kontroller çok önemli. Çocuk iyi görüyorsa hızlı öğrenir. Dikkati çabuk dağılmaz, özgüveni artar. Çocuk okulda başarısızsa eğer aileler doğrudan çocuğa tembel yaftasını yapıştırıyor. Belki de bu sorunun altında bir görme problemi yatıyor. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki göz sağlığı çocuğun okuldaki başarısıyla doğrudan ilişkili. Görme problemi yaşayan çocuklar agresif olabiliyor, içine kapanabiliyor, isteksizleşebiliyor. Çocuk görmüyorsa öğrenemiyor. Öğrenemeyen çocuk da başarılı olamıyor ne yazık ki. Görme problemlerinin eğitime olan etkisi tahmin ettiğinizden çok daha fazla. Özellikle çocuk ilk kez gözlük kullanacaksa aile ve öğretmenler çocuğun gözlüğe alışma sürecinde çocuğu desteklemeli. Bu farklı bir güç, bir kişilik göstergesi olarak anlatmalı. Bir sonraki videoda bu konuyu çok detaylı bir şekilde ele alacağım. O yüzden takipte kalmanızı öneriyorum. Son yıllarda çocuklarda miyopi hem Türkiye'de hem de dünyada artış gösteriyor. Birçok video çektim bununla ilgili. Uzmanlar bir miyopi pandemisinden bahsediyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Gelmemeliyiz de. Her çocuk miyopi tedavisini hak ediyor. Özellikle erken yaşta başlayan miyopi ilerleyen yıllarda hızla ilerleme eğilimi gösteriyor. Bu nedenle artık göz hekimleri sadece standart gözlük camlarının değil, miyopi ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı özel cam teknolojileri öneriyor. Eğer çocuğunuzda miyopi tespit edilirse göz hekiminize miyopi kontrol camları hakkında mutlaka danışın. Miyopi yönetim camları ile ilgili çekmiş olduğum detaylı videolara üst bağlantıdan veya kanalımdaki videolardan ulaşabilirsiniz. Bu videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi ve farkındalık oluşturmak adına paylaşarak bana destek olmayı unutma. Bir sonraki videodan haberdar olabilmek içinse aşağıdaki butondan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.